Merhaba arkadaşlar, bugünkü ilk vakamızda, dahil olduğu bir aşk üçgeni nedeniyle Ocak 1969'da öldürülen ve kalıntılarına 30 yıl sonra bir varil içinde ulaşılan 27 yaşındaki Rhea Marroquin'in trajik sonuna tanık olacağız. İkinci vakamızda ise, Kara Dul olarak bilinen 10 yıl arayla iki kocasını yataklarında uyurken öldüren Barbara Fortestage'den bahsedeceğim. Derin bir nefes alın ve ilk trajik vakamıza giriş yapalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. 1969'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu olay, birçok kişinin merakla takip ettiği ve halen çözülmemiş bir gizemi barındırıyor. Rhea Marroquin, 30 yaşında genç bir kadındı ve El Salvador'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmişti. Evliliğinin sona ermesiyle birlikte, Amerika'ya yeni bir başlangıç yapmak için gitmişti. Ancak kaderin oyunuyla, Rhea'nın hayatı tamamen değişecekti. Ocak 1969'da, hamile olan Rhea birdenbire ortadan kayboldu. Güzel ve parlak bir geleceğe sahip olma umuduyla gelmişken, şimdi bir anda silinmiş gitmişti. Arkadaşları ve ailesi, Rhea'nın nerede olduğunu bulmak için çaresizce arayışa girdi. Ancak ne yazık ki, kaybolan bir sır perdesiyle örtülü kaldı. Rhea Angelica Engel Marroquin, 2 Aralık 1941'de San Salvador'da dünyaya geldi. Açıklamalara göre, Ağustos 1966'da başarısız bir evliliğin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Rhea'nın kız kardeşi Dora Marroquin, nasıl yeni bir başlangıç yapmak istediğini anlattı. İkincisi, anneme ben özel biri olacağım derdi. Rhea'nın İngilizce derslerine nasıl kaydolduğunu, moda okuluna gittiğini ve dekoratif yapay bitkiler üretiminde uzmanlaşmış Melrose Plastic Company adlı bir Manhattan atölyesinde nasıl işe girdiğini anlatıyordu. Dora'ya göre kız kardeşi, bir gün ondan haber gelmeyinceye kadar, ilk 3 yıl boyunca ailesine özenle düzenli mektuplar yazdı. İlgili aile, Rhea'yı bulmak için halktan bilgi isteyerek gazetelere ilanlar verdi. Hiçbir sonuç göremeyince yıllar içinde ümitler tükendi, kaçınılmaz olanı kabul ettiler, kızlarına ne olduğunu asla bilemeyeceklerdi. Ne yazık ki, en büyük korkuları Eylül 1999'da polisin Long Island, Bericho'daki bir evde bir varilin içinde bozulmamış mumyalanmış bir ceset ortaya çıkarmasıyla gerçek oldu. Hava geçirmez varil cesedi korumuştu ve sonraki araştırmalar onun Rhea'ya ait olduğunu ortaya çıkardı. Nassau ilçesi tıbbi müfettişi, cesedin genç, minyon, koyu saçlı ve hamile bir bayana ait olduğunu belirledi. Başının arkasına çok sayıda darbe almış ve ölüm sebebinin künk travma olduğu resmi olarak belirlenmişti. Ancak cinayetin en yürek burkan yönü, öldürülen kadının karnında 9 aylık doğmamış erkek fetüsün bulunmasıydı. Görünüşe göre Hamid Tafakodi adlı bir kişi, Ronald Cohen'den New York, Bericho'daki 67 Forest Drive'da bir konut satın almıştı. Şaşırtıcı bir şekilde, yeni sahibi, satın aldığı evinin tarama alanında 345 kiloluk bir varil keşfetti ve Sıhhi Tesisat Departmanı varilin ağır ağırlığı nedeniyle bunu taşımayı yapmayı reddettikten sonra Ronald'dan onu çıkarmasını istedi. 2 Eylül 1999'da Ronald, plastik topaklarla kaplı mumyalanmış bir ceset bulacağını bilmeden kapağı açtı. Yetkililere hemen haber verildi ve Nassau ilçesi cinayet masasından dedektif Robert Edwards, evin dışındaki kaldırımda 55 galonluk bir varil gördüm. Varili açtım ve üzerinde yüzük olan bir insan eline benzeyen bir şey görebildim. Neyse ki müfettişler, acemi katil olduğundan şüphelenilen kişinin geride bıraktığı ipuçlarını çabucak buldular. En önemli kanıt, not eklenmiş bir adres defterinin bulunmasıydı. Hava geçirmez varil cesedi korurken, sayfalar yıpranmış ve çürümüş, bu da onları çıplak gözle okumayı imkansız hale getirmişti. Bununla birlikte, araştırmacılar, nem çıkarma ve büyütme ile birleştirilmiş bir video spektral karşılaştırıcı olan en son teknolojiye güvendiler. Davayı ele alan müfettişlerden biri, sadece isimleri ve ondan bulabildiğim bilgileri aradığımı biliyordum. Ve bu sayfadaki bilgilere bakarken, bir adresle birlikte bir isim çıktı. Dedektifler, Marroquin adını çıkarmak için mektupları incelediler. Üstelik adres defteri, davayı aydınlatan başka bir hayati bilgi daha sağlıyordu. Rhea'nın en iyi arkadaşı Kati Andrade'nin adresi.
Neyse ki, müfettişler kapısının önüne geldiğinde halen aynı adreste yaşıyordu. Memurlara Reyna'nın bir Katolik kadın evinde yaşadığını, İngilizce ve vatandaşlık dersleri aldığını ve Melrose Plastik Company'de çalıştığını söyledi. Patty, isimsiz bir erkekten hamile kalan Reyna'nın mutlu hayatının nasıl paramparça olduğunu anlattı. Reyna, çocuğunun babasının kimliğini arkadaşına açıklamayı reddetmiş ancak evli olduğunu itiraf etmişti. Katie'nin ifadelerine göre, isimsiz adam özel bir doktor ve New Jersey'de bir daire ayarladı ve hatta zaten bir ailesi olmasına rağmen Reyna ile evlenme sözü verdi. Ancak, kişi son sözünü yerine getiremeyince, çaresiz Reyna aklını kaybetti ve evi arayıp karısına olayı anlattı Ocak 1969'da. Ne yaptığını öğrenirse onu öldürebilirdi. Patty, Reyna'nın dairesine koştuğunda onun kayıp olduğunu gördü ve hatta yerel polis karakoluna şikayette bulunmaya çalıştı. Kurbanla ilgisi olmadığı için, polis bir rapor sunmayı veya bununla ilgili işlem yapmayı reddetti. Bu arada müfettişler valiliğin izniliğinden, New Jersey'deki bir kimya şirketine kadar sürdüler ve üretim tarihinin 1965 olduğunu keşfettiler. Yerel halkla görüştükten sonra, dedektifler Howard Elkins'in Reyna'nın eskiden çalıştığı üretim fabrikasının kısmen sahibi olduğunu öğrendiler. Cesedin bulunduğu evin aslen kendisine ait olduğunu keşfetti. İsimsiz bir telefon, memurlara Howard'ın Reyna ile yasadışı ilişkisi hakkında bilgi verdiğinde, dedektifler onun adının tesadüf olamayacak kadar çok kez geçtiğine karar verdiler. 9 Eylül 1999'da polis, Howard'ın Florida, Boca Raton'daki lüks emeklilik topluluğunu ziyaret etti. Müfettişlere kadın çalışanlarından biriyle ilişkisi olduğunu itiraf etti, ancak onun adını veya tanımını hatırlamadığını iddia etti. Ayrıca, önceki konutlarından birinde hamile ölü bir kadının bulunduğu varil hakkında bilgi almayı da reddetti. Yine de, dedektifler onu şüpheli olarak elemek için kan örneği istediğinde, Howard yetkililerle işbirliği yapmayı reddetti. Müfettişler Howard'a ertesi gün kan örneğini almak için bir mahkeme emriyle geri döneceklerini söylediler. Memurlar 10 Eylül'de geldiğinde onu komşusunun arabasının içinde ölü buldular. 12 kalibre Mossberg 500 pompalı tüfekle kendini öldürmüştü. Silah bacaklarının arasına sıkışmıştı ve ardından yapılan bir soruşturma bunun intihar olduğunu ortaya çıkardı. Laboratuvar raporları, Ocak 2000'de Howard'ın plasenta, fetüs ve Reyna'nın kemiklerinden aldığı DNA örneğinin analiziyle geldi. Kurbanın karnındaki çocuğun babası olma olasılığının %99,93 olduğunu açıkladı. Yetkililer, Howard'ın onu bir öfke nöbeti içinde öldürdüğünü ve vücudunu yaklaşık 30 yıl boyunca kaldığı bir varilin içine sakladığını çıkardı. Bununla birlikte, birincil şüpheli ölünce dava kapandı ve Reyna'nın öldürülmesiyle ilgili herhangi bir suçlama yapılmadı. İkinci vakamıza geçiş yaparken sizlerin bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda görmek isterim. Tarih 14 Mart 1993 Perşembe gününü gösteriyordu. Kasvetli bir kış gününde, küçük bir kasaba, korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Bu kasabada yaşayan insanların hayatı, o andan itibaren hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. İsmi Barbara Smith olan bir kadının evinde meydana gelen cinayet, kasabanın korku dolu bir sarmalın içine sürüklenmesine neden oldu. Barbara, bu sakin kasabanın sırlarla dolu karanlık bir figürüydü. Kimse gerçek yüzünü tam olarak bilemiyordu. Cinayetin meydana geldiği o gece, kasaba sakinleri uyurken korkunç bir olay gerçekleşmişti. Sabah 6:08'de Kuzey Carolina, Durham'daki polis, Bayan Stage'dan kocasının vurulduğunu bildiren bir telefon aldı. Müdahale eden memurlara, kocasının uyurken yastığının altında bir tabanca tuttuğunu ve uykusunda kıpırdanırken tabancaya dokunarak tabancanın ateş edip Bay Stage'ı öldürmesine neden olduğunu söyledi. Polis, cinayet mahalline ulaştığında dehşetle karşılaştı. Barbara Smith, acımasızca öldürmüş ve ev kan gölüne dönüşmüştü. Bu şu an için Barbara'nın sırrıydı. Haberi duyan kasaba halkı, şok içindeydi. Bu nasıl olabilirdi? Barbara, sessiz ve mütevazi bir yaşam sürerken nasıl bu kadar vahşice öldürebilirdi? İnsanlar, güvenli kabullendikleri dünyalarının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha fark etti.
Polis, cinayeti çözmek için tüm kaynaklarını seferber etti. Dedektifler, kan donduran detayları analiz ediyor, tanıkları sorguluyor ve delilleri bir araya getiriyordu. Ama bu olayın ardındaki sır perdesi gitgide daha da kalınlaşıyordu. Haftalar geçti ama cinayetin sırrı halen çözülemedi. Dedektifler, kasaba sakinlerinin gözünde daha da büyüyen birer hayalet haline dönüşüyorlardı. Herkes bu korkunç olayın peşine düştü. Dedektifler pes etmedi. Karanlık bir pusulanın içinde yol alarak cinayetin izlerini takip etmeye devam ettiler. Her adımda gizemli olayın perde arkasına biraz daha yaklaşıyorlardı. Sonunda bir ipucu buldular. Barbara Smith'in geçmişinde kasabada unutulmuş ve derinlere gömülmüş bir sır saklıydı. Dedektifler bu sırrın cinayetle bağlantılı olduğunu hissediyordu. Eski arşivlerde kazı yaparken dedektifler kasabanın geçmişindeki karanlık bir olaya rastladılar. Yıllar önce aynı kasabada başka bir cinayet işlenmişti. Bu cinayet, Barbara Smith'in cinayetiyle inanılmaz bir şekilde örtüşüyordu. Cinayetlerin arasındaki bağı ortaya çıkarmak için yoğun bir çalışma yürütüldü. Dedektifler tanıkları tekrar sorguladı, delilleri titizlikle analiz etti ve kasabanın karanlık geçmişini gün yüzüne çıkardı. Sonunda gerçek gün yüzüne çıktı. Barbara Smith, yıllar önce işlenen cinayetin asıl failiydi. Olaylar zinciri, cinayeti saklamak için büyük bir entrika içeriyordu. Barbara, cinayeti örtbas etmek amacıyla kendi güvenilir imajını inşa etmişti. Kasaba halkı şok içindeydi. Gözlerinin önünde büyüyen bu korkunç gerçek, herkesi derinden etkiledi. İnsanlar, yakınlarını korumak için güvendikleri kişilerin ne kadar tehlikeli olabileceğini fark etti. Barbara Smith'in yüzleştiği adalet, halkın adaletiydi. Mahkeme salonunda, kasaba halkının gözleri önünde yargılandı. Cinayetlerin hesabını vermeye çalışırken, kasabanın içinde büyüttüğü karanlık sırlar da gün yüzüne çıktı. Sonunda, hüküm verildi. Barbara Smith, cinayetlerden suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kasaba halkı, bu karanlık olayın sona ermesiyle birlikte bir rahatlama hissiyle nefes aldı. Bu gerçek olay, kasabanın ve insanların yaşamlarını sonsuza kadar değiştirdi. Evet arkadaşlar, bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.